Kayseri'nin Develi ilçesinde Tomarca'da doğdum. Veteriner sağlık memurunun 7. çocuğuyum. Ama en acı çeken, en ızdırap çeken benim kaderim oldu. Sonra Adana'ya geldim. Geldikten bir ay ben devletin güvenilir bir kurumunda görevli olarak bana verilen emirleri yerine getirdim. Ne dedilerse ben aynısını yaptım. Ama bunlar bana döndü, bana suç olarak geldi. Ve ben haksız yere, suçsuz yere tutuklandım. 45 gün emniyette işkence gördüm. 41 numarayla girdim. Emniyete 44 numara ayakkabıyla çıktım. Ayaklarım şişmişti. Kanıyordu zaten. Çorap giyemiyordum, yapışıyordu. Çorapsız ayakkabıyla cezaevine tevkif oldum. Zoruma gitmişti. Kendimi bıçakladım, ölmek istedim. Suçsuz yere tuttuğun insanın hayatı yok mu? Ben evlenmeyecek miyim? Benim hayatım yok mu dedim. Bana haksız yere suç yapmaya kalkıyorsun. Ve tutuklandım. Cezaevine girdim. Gardiyanlar karşıladılar. Bir değişik bir ortam. Bir havası ayrı. Kimi hakim oluyor, kimi savcı oluyor. Oturuyor, yargılamaya başlıyorlar. Ama suçsuz insanların çok olduğunu gördüm. Yani bir ben değilim. Evet, maalesef bu ülkede suçsuz yere yatan birçok insan var. 1-2 ay geçti, ilk mahkemeye çıktık, tutuklandık. Ondan sonra ben avukat gelmeyince şüphelendim. Hiçbir şey olmadı. Abim geldi, rahmetli abim ziyaretime geldi. O avukat tuttu. 2 tane mobilya mağazamız benim yüzümden avukat paralarına gitti, adliyelere gitti. Ben de görüş yerinde abime dedim ki abi sağlık olsun. Her şeyin bir umudu vardır. Sabır her şeyin ilacıdır. Kendi kendime hayattan kapandım. Koptum, dünyam koptu yani. Yaşantılarım koptu. Her şeyim, düzenim değişti. Kendimi unuttum. Bağlı olan bir ağaçtan bir meyveyi, bireyi koparttı. Çünkü adalet vatanın temeli, mülkün değil. Mülk yıkılır ama vatan yıkılmaz. Vatanı yıkan sadece adalettir. Adalet vatanın temelidir. Adalet güçlü olduğu sürece vatan da güçlü olur. Bireylerse, bizlerse yani o adaletin direkleriyiz. Birer demirleriyiz. Bir adalet demirini koparıp atıyorsa vatanın bir parçasını koparıp atıyor. Hangi cennetten geldim bu cehenneme? Her yokluk bende, her acı benim. Baltalar kıyasıya inmiş gövdeme. Bak şu devrilen hayat ağacı benim. Bir insan yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı birden yaşar. Bana devletim o gün hepsini bana yaşattı. Bir insanı 5 seneden fazla tuttuğun zaman ıslah olmuyorsa hani hiçbir yapacak bir şey yok. Ama 5 seneyi geçtin miydi ıslah olmuş bir insanı da fazla tuttuğun zaman suça meyil oluyor. İstemeyerek suça meyil oluyor. İkinci bir hayat aramaya başladım kendimde. Elektrik kursları, radyo, televizyon tamiri kursları, aşçılık kursları, ne kurs açılmışsa gittim. Katıldım yani. Hayatım devam ediyordu. Şimdi tahliyeler okunuyor arkadaşlar diye anons geldiği zaman yataktan kalkıyordum, beni de okuyacaklar diye bekliyordum. Beklenti içerisinde bir hayat. Suç işleyen zaten belliydi. Sakindi. Ama şöyle etrafına bir bakarsan
Suçsuz insanların hemen görürsün. Bir de mevsimlik suçlar var. Dışarıda yatacak yeri yok, kalacak yeri yok. Kışlık suç işler. Ya bir yere eczane camını kırar, ya biri memuruna kavga eder. Muhakkak kışın içeri attırır kendini. Hiç kimsenin suçsuz yere yatmasını istemediğim bir yer. Ama oranın eksik olmasını istemediğim de bir gerçek. Tahliye olma planlarını kurmaya başladım. Nasıl bir tahliye olabiliriz diye çözümü bulamadım. Toplumda insanlardan uzaktım. Kitap en iyi arkadaşımdı. Cezaevinde bulunan bütün kitapları okudum. Her türlü el işlerinden tut da yani gereksiz denilen kitapları bile okudum. Çünkü okunacak kitap kalmamıştı. Hepsini okumuştum, bitmişti. Bittikten sonra ilkokul matematik kitaplarına bakmaya başladım. Artık kitap yoktu. Okuduğum kitaplardan bazılarından etkileniyor, uykumu kaçırıyordu. Ama ona nazaran elimden bırakamıyordum. Bir tutkuydu benim için kitap. Haberleri dinliyordum televizyonda. Dallas dizisi vardı, seyrediyorlardı. Küçük Ev dizisini kaçırmıyordum. Dallas'ı sevmiyordum, kitap okuyordum, gidiyordum. Ama Küçük Ev, Bonanza, Nuri Kantar vardı, Kantar ailesi. Onu seyrediyordum. Ve özlüyordum dışarıyı. Özlüyordum yani salata yapmayı. Özlüyordum yani toprakta gezmeyi. Toprağı, ağaçları, doğayı, insanları. Bu 33 yılın 15 senesini tek başıma hücrelerde yatmaya başladım. Suçun vasıf ve mahiyeti delil durumu yok. Savcıya çıkıyorum, bana müddetname verin diyorum. Müddetname veren yok. Ne olduğumu bilen yok, eden yok. Sonra bana birisi akıl verdi siyasilerden. F tipini açlık grevine gitmişlerdi. Sen de dedi sesini duyur. Madem suçsuzsun, suçsuz olduğuna göre böyle yaşamaktansa açlık grevinde ölürsün. İşte tahliye olduğum güne kadar her 3 ayda bir açlık grevi. Kendimi toparlıyorum, tedavi oluyorum. Ondan sonra tekrar başlıyorum açlık grevine. Ondan sonra tekrar açlık grevi derken 20'yi geçti yaptığım açlık grevleri. Gidiyorum savcıya, savcıya ve bıktı benden. Bana müddetname ver. Savcı infazcıya çağırıyor, dosyasını ver. Yok. Neden? Naklen gelmiştir. Dosya yok, suç yok ama yatıyoruz. Bitlis, Siirt, Adıyaman, Ulucanlar. Yatmadığım cezabı kalmadı. Müdür geliyordu, söylüyordu yani bir nevi yalvarıyordu. Hayat güzel, hayat ders veriyordu. Hani elinden geldiği görevinin daha üstüne çıkıyordu. Ben dedim ölüyorum. Hayattan koptum. Ama dedim bir amacım var benim. Haksızlığa tahammül edemeyen bir insanın yapısı yapacağı ancak bu. Başka şey hakkımı arayamıyordum. En sonunda müfettişlik ne oldu? Saat 9'da 6 senem vardı, 9'da beni tahliye ettiler. Çağırdılar, gönderdiler beni. Tahliye oldum, elimde kapasitelerle beraber. Kuşlarım vardı, muhabbet kuşlarım. Bunların 2 tanesi konuşuyordu. Gazeteciler karşıladılar. D kanalı, CNN Türk. 3 saat çekim yaptılar, 1 dakika, 1 saniye konuşmadı. Televizyonda konuşturmadılar tahliyemi. Filmi gerçek oldu. Bir cezaevinde 20 tane yatak var. 40 kişi yatıyor. Yok bunu anlatma. Sen soruyorsun kaç kişi kalıyorsun? Ben söylüyorum 40 kişiyim. 12 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyoruz. Olmaz öyle demeyeceksin. Ben ne diyeceğim? Yalan mı söyleyeceğim yani şimdi? Arkadaşlarım da seyrediyor beni. Onlar da seyrettiği zaman bana demeyecekler ya Mehmet abi sen niye böyle söyledin? Ya beni hemen yalana teşvik ediyorsunuz. Ya ben o zaman hiç çekmeyin dedim. Hakim beni çağırdı. Ben dedi seni arıyordum dedi. Hazreti Yusuf'tan başladı. Peygamberlerimizin çektiği azaplardan başladı. Haksızlıklarından başladı. Nasıl bir sabır varmış dedi. Üzüldü. Daha önceden de bir bayan hakim Bursa'da ağladı. Dedi ya bir insana bu yapılır mı? Hakim ağladı.
Bir insan tutuklandığı zaman gazetede okuyorum, televizyonda okuyorum. Acaba suçsuz mu? İftiraya mı uğradı? Bu geliyor aklıma ilk başta. Ve duruşmaya çıktık. Maliyenin avukatı teklifte bulundu. Dedi 1.500.000 lira. Bana da diyor ki uygun mu? Kendimi satılmış bir mal gibi hissettim o anda. Hakime de söyledim bunu. Hakim bana dedi terbiyesizlik etme. Ben dedim ki hakim bey gerçek bu. Bir insan hayatına pazarlık yapabilir mi? Geçmişiyle pazarlık yapabilir mi? Geleceğiyle pazarlık yapabilir mi? Sen bana bir günümü verebilir misin? O 1.500.000 lira senin olsun hakim bey dedim. Bana bir günümü verin. Bana bir günümü verin dedim. Ama hayat devam ediyordu. Geziyordum, abimi arıyordum. Koskoca İstanbul. Adres yok. Nasıl bulacağım? Nüfus memurluğuna rica ettim. Bana kaldığı otelin adresini verdiler. Ama abime nihayet Allah'a çok şükür kavuşturdu. Buldum. Görüştük. Adalet peşindeyim. Bir taraftan da ihtiyaç peşindeyim. Müracaat etmediğim iş ve işçi bulma kurumu kalmadı. Tam memleketime iş ve işçi bulma kurumuna gittim. İş bulma imkanının olmadığını öğrenince tesbih konakta Yapı Kredi'nin önünde tesbih satmaya başladım. Kanıtlarım var, delillerim var. Bu karar beni yıktı. Moralen de ruhen de çökertmeye uğrattı. Bunlar da Anayasa Mahkememize suçların ortadan kaldırıldığına dair kanıtlarım. Ne yazık ki o tazminatım da verilmediği gibi şu anda Yargıtay'da askıda bekletilmekte. Devletimizin uygun gördüğü, adaletimizin kendine yakıştırdığı maalesef insan hayatı. Bu benim için 33 yıl istenilen paranın değeri. Yani 45.000 lira ile 200.000 lira diyorlar. Daha bir çuval valizde evraklarım var. Cezaevlerinde yazdığım dilekçelerin örnekleri. Ama hayat bu. Yapacak bir şey yoktu. Katlanmak zorundaydım. Sabretmek zorundaydım. Her sabrın bir meyvesi vardır. Şu anda sevdiğim kıza seni seviyorum diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Korkuyorum. Çünkü ondan bekliyorum. Ben kendisine söyleyemiyorum. O cesaret yok bende. Neden? Alındı. Güvendiğim dallar kırıldı. Eğer ondan da bir tepki alırsam yaşamanın bir anlamı kalmazdı benim için. Öldürürüm kendimi daha iyiydi. Bu azap beni daha da çok kahrediyordu. Yaşantılarım, acılarım. Fakat ne olursam olayım şuradan baktığım zaman acaba biriyle kavga tartışıp da tekrar mı cezaevine döneceğim? Endişeleri var, korkusu var bende. Hala o cehennem binasının eseri benim beynimde. Yatarken bile bazı günler görüyorum, ürperiyorum yani. Neden ben bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ayrılıyorum? 33 yıl, 9 ay, 17 gün, 11 saat sonra. Bir günüm bir günümdür haksız yere yatsam. Bırak ayları, yılları, günleri. Ama bir gününün değeri bu olmamalı. Hayatımı gasp ettiler. Bırakmadılar yaşayayım.